Ferruccio Lamborghini bir savaş esiriydi. İtalya'ya döndüğünde askeri ekipmanları traktöre dönüştüren Ferruccio bu alanda çok başarılı oldu. Ancak bütün dünya onu ürettiği süper spor otomobillerle ve Ferrari ile olan rekabetiyle tanıyacaktı. Ferruccio 1916 yılında İtalya'nın kuzeyinde bir çiftlikte dünyaya geldi. Lamborghini ailesi varlıklı bir çiftçi ailesi olsa da Ferruccio çiftlik işlerini hiçbir zaman sevmedi. Mekaniğe karşı büyük tutkusu vardı ve zamanını çiftlikteki traktörleri tamir ederek geçiriyordu. Bu ilgisinden dolayı teknik okulda eğitim alan Ferruccio kasabaya döndüğünde kendi atölyesini kurdu. Henüz 19 yaşındaydı. 5 yıl sonra 2. Dünya Savaşı onu sivil hayattan uzaklaştıracaktı. 1940 yılında İtalyan Hava Kuvvetleri'nde mekanikçi olarak görevlendirildi. Görev yeri Yunanistan'ın Rodos adasıydı. 3 yıl sonra İtalya kuşatıldı. Adadaki askeri birliğin yönetimini Almanlar devraldı ve İtalyanları adadan gönderdiler. İtalya kuşatılmış olduğundan adada kalmaya karar veren Ferruccio, kendi atölyesini açmak için Alman yönetiminden izin istedi. Bu isteği kabul edilecekti. 2 yıl sonra müttefikler adayı Almanlardan geri aldı. Askeri birlikteki herkes, Ferruccio da dahil olmak üzere esir tutuldu. Müttefikler Ferruccio'nun mekanikteki yeteneğini keşfettiklerinde bozulan askeri araçlarını ona tamir ettirdiler. Bir yıl sonra 1946'da adadan ayrılmasına izin verdiler. Kasabaya tekrar dönen Ferruccio'dan babası yeni bir traktör üretmesini istedi. O an büyük gerçeği fark edecekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalyan ekonomisinin yeniden toparlanması için tarımsal üretim büyük önem taşıyordu. Bunu gerçekleştirmek için tarım araçlarına büyük ihtiyaç olduğunu fark eden Ferruccio traktör üretmeye karar verdi. Askeri araçlarla ilgili çok geniş tecrübesi olan Ferruccio, hurda haline gelmiş olan askeri ekipmanları yeni bir traktör üretmek için kullandı. Benzinle çalışan motoru daha ucuz bir seçenek olan dizel yakıtla çalışması için modifiye etti. Dönemin en ekonomik ve yenilikçi traktörünü üretmeyi başaran Ferruccio, seri üretime geçmeye karar verdi. Babasının da desteğiyle 1946 yılında Lamborghini traktör şirketini kurdu. Ferruccio'nun ekonomik ve güçlü traktörleri yerel çiftçiler tarafından çok beğenildi. Kısa sürede şirket İtalya'daki en büyük traktör üreticisi olmayı başardı. Ferruccio 35 yaşında ülkedeki en zengin insanlardan biri olmuştu bile. Spor arabalara karşı büyük ilgisi olan Ferruccio, Jaguar, Mercedes, Maserati ve Ferrari gibi dönemin en hızlı otomobillerine sahipti. En büyük tutkusu Ferrari olsa da hiçbiri onu tam anlamıyla tatmin etmiyordu. Özellikle sürekli debriyaj sorunu olan Ferrari 250 GT ile tamamen hayal kırıklığına uğramıştı. Arabadaki sorunları anlatmak için Ferrari'nin kurucusu olan Enzo Ferrari ile görüşmek istedi. Ancak Enzo, o traktör üretmeye devam etsin, spor arabaları bana bıraksın diyerek onunla görüşmeyi reddetti. Bu küçümseyici tavır hem Ferruccio'nun hem de otomobil dünyasının kaderini değiştirecekti. Ünlü traktör üreticisi bu duruma çok sinirlendi. Fabrikaya döner dönmez debriyaj problemini kendisi çözmeye karar verdi. Otomobilin mekanik aksamı ile uğraşırken traktörleri ile olan benzerlikleri dikkatini çekti. İşte o an Ferrari'ler gibi hızlı ama onlardan çok daha dayanıklı spor arabalar üretmeye karar verdi. 3 eski Ferrari çalışanını işe aldı ve 1963 yılında Lamborghini şirketini kurdu. Sadece 9 ayda Ferruccio ilk spor arabasını üretmeyi başardı. Araca 350 GT adını verdi. V12 motorlu, 5 vitesli, bağımsız süspansiyona sahip araba büyük ilgi gördü. Ferruccio, Enzo Ferrari'ye sadece bir traktör üreticisi olmadığını, süper arabalar üretebilecek mekanik dahisi olduğunu kanıtlamıştı. Şirket sonraki yıllarda 400 GT'yi ve Miura P400 modellerini çıkardı.
Miata dönemin en hızlı arabasıydı ve dünyadaki ilk süper araba olmuştu. Aracın ortasına yerleştirilen motor tüm yüksek performanslı arabalar için standart haline gelecekti. Şirketin yükselişi devam ederken üretilen Espada, The Islero, The Harama, Countach gibi modeller büyük ün yapmıştı. Özellikle Countach modeli 300 km/saatlik süratiyle Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmıştı. Ferruccio büyük bir boğa güreşi hayranıydı. Markanın sembolü boğa iken tüm otomobil modelleri de isimlerini boğa güreşlerinden alması gelenek haline gelmişti. Sonraki yıllarda Ferruccio ekonomik krizler ve petrol krizleri nedeniyle finansal olarak çok zorlanacaktı. 1979 yılında erken emekli olmaya karar veren Ferruccio, şirketin tüm hisselerini sattı. Birkaç defa el değiştiren şirket son olarak 1998 yılında Audi tarafından satın alındı. Audi'nin liderliğinde Lamborghini bütün zorlukları aşabildi ve pazardaki yerini yeniden güçlendirdi. Yeni çıkarılan Aventador, Huracan and Urus SUV konseptle satışlar dünya çapında hızla arttı. 2019 yılında Lamborghini rekor satış yaparken şirketin değeri 11 milyar dolara ulaştı. 1993 yılında 76 yaşında Ferruccio hayatını kaybetti. Arkasında kararlılığı ve çalışma azmiyle büyük bir başarı hikayesi bıraktı.